Merhabalar, yeni bir video ile yeni bir konu ile beraberiz. Bu videomuzun konusu meyve ağaçlarında polinasyon yani tozlaşma üzerine olacak. Bildiğiniz üzere meyve ağaçları ürün verebilmek için tozlaşmaya, bazı meyve çeşitleri ise tozlaşma için arıya ihtiyaç duyarlar. Bunun sebebini kısaca şöyle bahsedeyim sizlere. Şu an bir badem bahçesindeyiz. Badem üzerinden örnek vereceğim. Badem polenleri bir cevizin polenlerine göre kütlesel olarak çok ağırdır. Yani rüzgarla kolay hareket edemez. Daha sonrasında bademin polenleri çok yapışkandır. Yani kolaylıkla bir yere tutunduğu zaman tekrar rüzgar veya başka hareketle başka bir çiçeğin dişicik tepesine ulaşamaz. Yine badem çeşidinin polenleri diğer meyve türlerine göre daha az üretilir. Bu yüzden bademde, ticari bir badem bahçesinde karlı bir üretim yapabilmek için arı olmazsa olmazdır. Gübreleme gibi, sulama gibi, ilaçlama kadar arının da önemi yüksektir. Sadece badem değil, birçok kayısı çeşidi, birçok kiraz çeşidi ve sayamayacağım birçok meyve türü meyve tutumunu arttırmak ve meyve kalitesini arttırabilmek adına arılara ihtiyaç duyarlar. Peki ağacın üzerindeki bütün çiçekler meyveye mi dönüşmeli? Hayır. Şöyle ifade edeyim. Zeytin, narenciye gibi ağaçların 100 çiçekten biri ikisi meyveye dönmesi homojen bir tutum için yeterlidir. Armut, elma %10, %15'ler gayet iyidir. Şeftali, kayısı da %20, %25 oranında meyveye dönüş gayet başarılı bir tutum için yeterli orandır. Bademlerde ise %20'lik bir tutum yakalayamak ağaçlardaki dalların tamamındaki eğer doğru besleme yöntemleriyle meyve gözü, yaprak gözü oranınız iyi ise %20 çiçeğin meyveye dönmesi gayet başarılı bir tutum için mutlu edebilecek bir orandır. Peki sürekli gelen soru. Kaç dekara kaç adet kovan koymalıyım? Bunun tek bir cevabı yok. Özellikle ağaç üzerinizdeki meyve gözü, ağacınızın yaşı, çeşidi, arınızın popülasyonun gücü, bunlar çok önemlidir. Diyelim ki 10 yaşında bir ağacınız var ve her şeyi optimum şartlarda sağladınız. Meyve tutumu gayet iyi üzerindeki, meyve göz oranı gayet iyi. Böyle durumlarda 5-6 çıtası tam dolu bir kovan 2 dekara yetecektir. Mesela burası 2000 dekarlık bir bahçe. Biz garanti olsun diye 1200 kovan ile bütün bahçenin polinasyonunu yapacağımızı düşünüyoruz ve o amaçla 1200 tane kovan getirdik. Bu gördüğünüz kovanlar ise 20 adet firmadan bize deneme amaçlı geldi. Bunları denememizin amacı bildiğiniz üzere seralarda bambus arısı kullanılıyor. Ve bu bambus arısı seralarda çok faydalı. Açık alanlarda denemesi çok yapılmadığı için ben yıllardır böyle bir deneme kurmak istiyordum. O yüzden firmanın da bize sağladığı destek ile 20 adet bambus arısı kovanı getirdim ve çalışmasını bu bölgelerde takip edeceğim. Bambus arısından beklediğim özellik şu. Normal klasik Anadolu arısı rüzgarda, soğukta ve yağmurda çalışmazken bu arıların güçlü yapısından dolayı bu şartlarda da çalışabileceğini düşünüyorum ve verimi arttıracağı kanaatindeyim. Tabii fiyat kalite oranı diye bir popüler olmuş bir söz var. O söze istinaden karlı olması lazım. Yani optimum şartları sağlar ise bambus arısını yine sizlere video çekip önereceğim. Ama çok sert geçen yani çiçek zamanında çok yağış alan bölgelerde faydalı olur kanaatindeyim. Deneyip göreceğim. Meyve tutumundan sonra ikinci bir videoyla sizlere fayda eşiğini sizlere tekrar aktarırım. Peki dikkat etmemiz gereken konular neler? Şöyle söyleyeyim. Arı kovanının çıkış yönünü doğu veya güneydoğuya yönlendirmeniz gerekmektedir. Bu ne demek? Güneş doğduğundaki ilk ışık çıkış deliklerine geldiği zaman orada 1-2 saat kazanır arı. Yani günlük 1-2 saat daha güneşin önce doğduğunu fark eder, daha fazla performans gösterir. Bir diğer konu ise sel yataklarına kovanı koymamanız lazım. Yırtıcı hayvanlardan kovanlarınızı korumanız lazım. Ve en önemlisi arazinizde arı varken kesinlikle ilaçlama yapılmaması gerekiyor. Çünkü sizin ağacınıza zarar veren böcekler gibi arılar da bu ilaçtan etkilenecektir ve ölecektir. Hem arıcınıza büyük bir zarara uğratacaksınız,
Aynı zamanda çiçekleriniz arılar sağlıklı olmadığı için tozlaşamayacaktır. Peki arıyı ne zaman getirmelisiniz arazinize? Bu da badem için konuşuyorum özellikle. Bütün meyve türleri için geçerli ama bademde en iyi döllenme aralığı ilk 2 gün, ilk 48 saat. Çünkü çiçek açtıktan sonra dişicik organının tepesi çok yapışkan bir dokuya sahip oluyor ilk 48 saat. Polenlerin hızla yapışıp dişicik borusundan gidip döllemesi daha hızlı olmakta. Daha sonrasında da tozlaşma, polinasyon devam ediyor ama ilk 2 gün çok önemli. Bu yüzden meyve bahçenize çiçek açmadan önce arıları getirmek zorundasınız. Bir diğer konu ise meyve kaliteniz. Arı konulan bahçelerdeki meyve kalitesi çok daha farklı oluyor. Hatta kovana yakın ağaçlardaki bile verim kalitesi, yani ürün kalitesi daha farklı olduğunu yıllar içerisinde gözlemlemiş bulunmaktayız. Diğer getirdiğimiz arıların yanında bu kadar rahat video çekemeyeceğim için Bomus arıları da saldırgan değil. O yüzden bunların yanında çekiyorum. Diğer arılarımızın yanında çekseydim şu an bu videoyu tamamlayamıyor olurduk. Çünkü çok saldırganlar. Özellikle yeni konulduğu günlerde çok saldırgan olmaktadırlar. Ve arıları birkaç gün önce koyduk. Saldırganlıkları devam ediyor. Şöyle göstereyim. Tek tük çiçeklenme başladı ağaçlarımızda. Şöyle şurayı da çekebiliriz. Bakın özellikle sınır ağaçlarımızda çiçeklenme başladı. Zannediyorum bir hafta içerisinde çiçeklenme tamamlanmış olacaktır.